Biraz önce gördüğünüz tüm güç kaynakları satılıktır. Bu güç kaynakları birçok web sitesinde ikinci el kategorisinde satılığa çıkartılmıştır. Siz de gördünüz, markanın hiçbir önemi yok. Eğer biraz aklınız, biraz bilgi ve beceriniz varsa düşük kapasiteli güç kaynaklarını güçlendirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz 3 tane güç kaynağı farklı. Bu benim modifiye ettiğim 850 watt elde ettiğim bir güç kaynağı. Bunu daha önceden modifiye etmiştim. Bu standart 750 watt 80 plus sertifikası olan bir güç kaynağı. Bilindik bir marka. Bu da 300 watt. Hani amiyane tabirle dandik bir güç kaynağı. Acaba dandik mi? Bu ikisi güçlü. Bu zayıf. Biliyorum elinizde buna benzer, hani sizlerin dandik diye tabir ettiği güç kaynakları vardır. 300 watt ya da 350 watt fark etmez. İyi bir ekran kartı aldığınızda haliyle güç kaynağı gereksinimi ortaya çıkacaktır. En az 750 watt ya da 850 watt. Bunlara iyi para vermelisiniz. Hani bunu ben modifiye ettim. Mesela şuna iyi paralar verirsiniz. Ortalama hani sıfırı 3500, 4000, 5000 o arada gider. Bu güç kaynağını ikinci el alırsak bu seviyeye getirebilir miyiz? Hani bunun da değeri hani en fazla diyelim 400-500 TL. Neredeyse 10 katı. Yani şu seviyeye 850 watt olmasa da hani 750 watt şu seviyeye yani 750 watt değerine getirebilir miyiz? Yani güçlendirebilir miyiz? Modifiye edebilir miyiz? Bu içeriğimizde bunu anlatmaya çalışacağım. Tekrardan bir bilgi tekrarı olacak. Daha önceden bu güç kaynakları hakkında modifiye etmek ya da güçlendirme konularında onlarca videolar hazırladım. Eğer daha detaylı, geniş bilgi edinmek isterseniz eski videolarıma bakın. Daha doğrusu bu işi öğrenmek istiyorsanız eski videolarım size çok iyi bir rehber olacaktır. Bundan şüphem yok. Yine aynı şekilde bu güç kaynağını da modifiye etmeye çalışacağız. Etiket 300 watt diyor. Şunu da söyleyeyim. Etiketlere asla inanmayın. Yani bu kaliteli de olsa, mesela bu kaliteli, bu etiketler sadece ortalama değerlerdir. Hatta bazı değerler bana göre yanlıştır, hatalıdır. Tabi bu kullanıcının bilgisayar donanımına bağlı olarak değişir. Bu sebeple etiketlere güvenmeyin. Bu bronz sertifika, ne bileyim silver, ne bileyim platinyum, titanyum, bunlara da pek güvenmeyin. Öyle diyeyim size. Bunu daha önce defalarca anlattım ama haliyle birçoğunuz hala anlamadınız. Ben anlatırım. İsteyen anlar, isteyen anlamaz. O sizin özgürlüğünüzde. Şimdi bu güç kaynağı çalışmıyor. Hatta kısa devrede. Yani fişe taktığınız anda sigorta attırıyor. Yapacağımız iş bu güç kaynağını tamir edeceğiz. Yetmedi. Bir de 750 watt'a çıkartacağız. Bu iş olur mu? Hani birileri matematiksel bilmem formüllü işlemler yapıyor ya. Okulda öğrendikleri kadarıyla. Şimdi size bildiğiniz temel bilgileri çöpe atmanızı öneriyorum. Yani bildiğiniz temel bilgilerin hepsi çöp bana göre. Evet faydası var ama eğer o temel bilgileri geliştirmezseniz
kendi kendinize sorgulamazsanız böyle 5.000 lira paranız varsa verirsiniz, güç kaynağı alırsınız. Aklını kullanmazsan böyle olur. Ben öyle diyorum. İlla da herkes bu fikrime katılacak değil. Şimdi bunu önce bir açalım. Bakalım ne var ne yok bilmiyorum. Çünkü sigorta attırıyor. Sorumlu. Hep birlikte başlayalım. Görünüşte neden kısa devre yaptığı belli. Bu ana kondansatörler patlak. Artı burada üretici firmanın kullanmış olduğu yapıştırıcı madde devreyi oksitlendirmiş. Yani birçok sorun var. Önce çalışmayan, sigorta attıran güç kaynağını tamir edelim. Bu kondansatörleri değiştireceğiz. Buradaki diyotlar değişecek. Daha yüksek amperli diyot takılacak. MOSFET'ler ya da transistörler benim yükseltme yapacağım devreye müsait. Bunda sorun yok. 12 volt katında zannedersem tek çapraz diyot, yani benim söylememle çapraz diyot, Schottky diyot dedikleri diyot kullanılmış. Buna 2 tane birden kullanacağız. Buradaki kondansatörlerin bazılarını değiştireceğiz. Temizliğini yapacağız. Belki buradaki şu giriş kondansatörü var. Bekleme modunu regüle eden. Bu kondansatörü değiştirebiliriz. Şimdilik bunlar. Hemen başlayalım. Bitti. Yaklaşık 1-2 dakikada söktüm bunu. El çabukluğuyla. Burası 12 volt. Evet. Zaten burada çapraz diyot, yani Schottky diyot konumu var. Bir adet daha ekleyebiliriz. Amper değerini yükseltebiliriz. Bu devre yükseltmeye müsait. Her güç kaynağı devresi yükseltmeye müsait değildir. Ya da güçlendirmeye müsait değildir. Bunu da bilin. Devre üzerinde neredeyse hiçbir şey bırakmadım. Söktüm. Birçok parça çıkarttım. Şimdi bunları daha iyi, daha kaliteli muadilleriyle değiştireceğim. Her şey hazır. Şimdi bu köprü diyotu montajını yapacağız. Daha sonra 200 volt 820 mikrofaradlık 2 adet ana kondansatörün montajını yapacağız. Ve 12 volt katına geçeceğiz.
220 volt katını tamamladık. Ne yaptık? Bir köprü diyot taktık. Yaklaşık 10 amper 1000 voltluk bir köprü diyot taktık. 2 tane ana kondansatör değiştirdik. 200 volt 820 mikrofarad. Bunu hallettik. Burası tamam. Şimdi 12 volt katı. Yani kartın bu tarafı. DC katı. İkinci sekonder katı. Şimdi bu soğutucu biraz ince gelecek. Haliyle ısınacağı için, yani fazla amper çekeceği için soğutucu ince gelecek. Benim her zaman yaptığım bir şey var. Videomu ilk defa seyredenler dikkatli izlesinler. Ben bu durumlarda ne yapıyorum? Aynı soğutucunun kalın, aynı delikli olanını bulamayacağım için böyle kapı menteşeleri kullanıyorum. Bildiğimiz kapı menteşeleri. Bunlar alüminyum plaka. Bakın. Hani birileri gülmesin bu işe. Eğer çok biliyorlarsa gitsinler böyle bir kalın, et kalınlığı alüminyum plaka alsınlar. Bir de bunları deldirsinler. Bakalım kaç para tutuyor. Burada amacım en ucuz maliyet ve ulaşılabilir malzeme. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Herkes evinde yapsın. Bunları gördük. Şimdi ben kapı menteşesini biraz söktüm, modifiye ettim. Yani buraya uygun olacak şekilde. Bakın. Bu şekilde montajı olacak bunun. Yani soğutucu bloğun et kalınlığını kalınlaştırmış oldum. Bu şekilde montajı yapılacak. Şimdi bunu tamamladım. Bitirdim. Burada 20 amper 100 voltluk bir Schottky diyot. Yani benim söylememle çapraz diyot varmış. Ben karşısına bir adet daha 20 amper 120 voltluk bir Schottky diyot. Yani çapraz diyot yerleştirdim. Yani 12 volt katını güçlendirmiş oldum. Soğutucu takarak da ısınmasına bir nevi engel oldum. Ya da daha çabuk soğumasını sağladım. Şimdi bunun montajını yapalım. Bir de söylemeyi unutuyordum. Burada bir kondansatör vardı. Onun yerine daha kaliteli bir kondansatör taktım. Çünkü ileride şişip patlayacaktı bu. Şimdi 5 volt katına 10 volt 3300 mikrofaradlık kondansatörler takacağım. 2 adet. Burası 5 volt katı. 12 volt katına da, yani şurada Japon kondansatör 16 volt 3300 mikrofarad 2 adet. Bunları takacağım. Özellikle Japon seçiyorum. Çünkü bunlar
çok uzun ömürlü. Bunları piyasada bulmanız biraz zor olabilir. Evet arkadaşlar. Neredeyse bitti. Fanın temizliğini yapacağım. Bir de ışıklandırması yapacağım daha sonradan. Şimdi öncelikle bu kadar işlem yaptık. Bir start verelim. Ancak siz benim gibi yapmayın. Önce buradaki köprü diyotları değiştirin. Güç kaynağına start verin. Çalışıyorsa daha sonra bu kondansatörleri değiştirin. Güç kaynağı çalışıyorsa sorun olmadan ikinci sekonder katına geçin. Yani 12 volt katına geçin. Bu tarafa başlayın. Yani benim gibi hepsini bir anda bitirmeyin. Şimdi bağlayalım. Bakalım ne olacak. Güzel. Bu güç kaynağı hiç start almıyordu. Sigorta attırıyordu. Start veriyorum. Evet. Bu işi de Allah'ın izniyle tamamladık, başardık. Çok güçlü bir güç kaynağı elde etmiş olduk. Şimdi diğer işlemlere geçelim.
Evet arkadaşlar, şu anda test etme zamanı. Yükselttiğimiz, güçlendirme yaptığımız güç kaynağını test ediyoruz. Anakart, ekstrem bir anakart. 125 wattlık bir işlemci var. 2 adet ekran kartı var. Crossfire. Çok iyi güç çekebilen 2 ekran kartı. Şu anda stabil watt değerleri görüyorsunuz. 517 değişiyor sürekli. Ve oyundayız. Crossfire logosunu görüyorsunuz zaten. Bir de çözünürlüğümüz neymiş ona bakalım. 1K çözünürlüğünde gayet stabil çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Biraz önce gördüğünüz tüm güç kaynakları satılıktır. Bu güç kaynakları birçok web sitesinde ikinci el kategorisinde satılığa çıkartılmıştır. Siz de gördünüz, markanın hiçbir önemi yok. Eğer biraz aklınız, biraz bilgi ve beceriniz varsa düşük kapasiteli güç kaynaklarını güçlendirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Bazıları soruyor bana, ne marka, sertifikası var mı? Böyle salak salak sorular soruyorlar bana. İlan kriterlerinde belirttiğim halde, OEM olarak belirttiğim halde böyle salakça sorular soruluyor. Marka istiyorsanız marka da var. Az önce gördünüz. Markanın fiyatı var. Ama benim güçlendirdiğim, geliştirdiğim güç kaynaklarında OEM diye marka var. Yani OEM, herhangi bir marka yok. İlla da marka takıntınız varsa buyurun kardeşim. Marka da var. Ama görüyorsunuz aralarında hiçbir fark yok. Yani o sertifika falan filan anlatıldığı gibi. Yok enerji tasarrufu, yok şu bu, bana göre gerçekçi değil. Ha, inanan inansın. Ben kimseyi zorlamıyorum. Kimseye zorla ürün de satmıyorum. Bu ürünleri sattığımda size yeni videolar hazırlamak için kendime parça temini için harcamalar yapıyorum. Haliyle para lazım oluyor. Hani bunu da birileri sorup duruyor ikide bir. Sanki çok gelirim fazlaymış gibi. Bu da onlara kapak olsun. Ben emeğimin karşılığını istiyorum sadece. Yine belirteyim, kimseye zorla ürün satmıyorum. İsteyen gitsin o şaklabanların sattığı güç kaynakları ya da
bilgisayar donanım ekipmanlarını satın alsın. İşin kötü tarafı, bu kazıklanan, dolandırılan kardeşlerimin birçoğu da bana mail gönderiyor. Böyle mi olmalı? Asla. Ama üzülüyorum işte. En son bana geliyorlar. Uyardığım halde, anlattığım halde maalesef beni dinleyen yok, anlayan yok. Görüyorsunuz. Bu da 300 wattlık bir güç kaynağıydı. 850 watt değer aldım ben bundan. 125 wattlık bir işlemci, ekstrem bir anakart, çift ekran kartı, Crossfire destekli. Logoyu da görüyorsunuz. Tam kapasite daha da alır. Yani burada 3 tane, 4 tane ekran kartı olsa bunları da çalıştırır. Sertifikası olan enerji tasarrufu diye bize yutturulan güç kaynaklarının hiçbir farkı yok. Etiketlere takılmayın. Bunu defalarca belirttim. Kusura bakmayın ama siz koyun olursanız çobanınız da çok olur. Maalesef durum bu. Akıllı olun. Bu güç kaynağı 300 watt'tı. 750 watt güç kaynağı ile aynı değere geldi sayılır. Şimdi bu olmaz, mümkünatı yok diyenler bunu bir düşünsün. Sadece bunu diyorum. Bunu bir düşünsün. Yüksek paralar verip 3.000-5.000 lira verip 750 wattlık güç kaynağı almaya, satın almaya gerek var mı? Bir düşünsün. Ben sadece size yol gösteriyorum. Doğru bildiğiniz yanlışlara yanlış diyebiliyorum. Bunu dememdeki sebep tecrübelerim ve emeğim. Evet arkadaşlar. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.